Merhabalar sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda baharlık, hatta yazlık bir kazak öreceğiz. Birazdan hemen göreceksiniz. Eğer sizler de böyle bir kazağınız olsun istiyorsanız videonun tamamını izlemeniz yeterli. Görmüş olduğunuz kazakta Bil Hayal Hobi'nin iplerinden kullandım. Şahane iplerinden kullandım yine. Tam mevsime uygun, yaza bahara uygun bir ip grubu diyebilirim. 4 kat şeklinde hazırladık ipi. Aslında 2 grup ip var içinde sadece. Her iki gruptan 2'şer kat kullandık. İkisi de viskon ip grubuna ait. Viskon ipler aradaki fark, bir grup biraz daha kalın ve parlak, diğeri biraz daha ince ve buna göre daha mat diyebilirim. Döküm döküm, efil efil, tam istediğim gibi bir kazak olacağını düşünüyorum. 3,5 milim tığ ile örüyorum bu kazağı. 36-38 bedene uygun olacaktır. Kendime hazırladığım için önüme yatırdığımda eni 46 santim, kol altına kadar ördüğüm kısım ise 28 santim. Birazdan nasıl büyütebileceğimizi, daha büyük bedenleri ya da daha küçük bedenleri nasıl öreceğimizi söyleyeceğim. Tabii ki bu modeli nasıl kurduğumuzu da birazdan göreceğiz ve ben kaç sayı üzerine ilerledim, bundan da bahsedeceğim. Farklı bir ip ile örüyorsanız tabii ki buradaki verdiğim sayılardan ziyade ölçüleri, yani santimleri dikkate almalısınız. Çünkü kullandığınız iple benim kullandığım ipin arasında kalınlık düşüş farkı olacağı için, atıyorum burada 25 boşluk dediğimde size bu 25 boşluk olarak tekabül etmeyebilir. Karşılığı sizde belki 30 boşluk olacaktır. Ama verdiğim ölçü mühimdir. 36-38 beden için 46 santim ile başlıyorum. Atıyorum benim önümdeki 46 santime yatırdığımda 19 boşluk var ama işte tamamını katladığımda 40 boşluk var gibi. Burada verdiğim boşluk sayılarını değil, lütfen santimleri dikkate alın. Eğer aynı ipi kullanıyorsak şayet, bu defa aynı zamanda boşluk sayısını da dikkate alabilirsiniz. Orada da ufak bir detay var. O da benim elimden düşüşü ile sizin elinizden düşüşü arasındaki fark olacaktır. Öncelikle onu da dikkate alın. Ben burada 40 boşluk katlayıp önüme yatırdığımda 46 santim diyorsam, siz 40 boşluk yaptığınızda, katladığınızda, önünüze yatırdığınızda kaç santim? İlk olarak onu bir karşılaştırın lütfen. Sonrasında Damla hani sen öyle yaptın, ben de aynısını yaptım, olmadı dediğimizde burada el farkı ortaya çıkıyor. Altını çizdikten sonra modelin kurumuna geçelim. Ben bu parçadaki kurduğum modeli size daha minik bir modelde göstereceğim. Buradaki sayıları da söyleyeceğim. 7 ve 7'nin katları şeklinde sık iğnemi hazırlıyorum. Sık iğnelerim. Yani ben sık iğne mantığı üzerine kuracağım. Zincirle kurmak isterseniz zincir çekip onu da yapabilirsiniz. Ama ben zemin daha istediğim gibi dursun diye sık iğne mantığıyla kuracağım. Sağ tarafıma, yani şuraya ip ayırıyorum. Sanki şişte ilmek atar gibi düşünün lütfen. Ben de burada bir nevi ilmek atarak zemin hazırlayacağım. Bunun için de uzunca bir parçayı yan tarafıma ayırıyorum. Tabii ki şu anda bıraktığım parçanın kısalığına bakmayın. Minik bir parça öreceğim için sizler büyük parçalarda çok daha fazla sağ tarafınızı ayırınız. İlmeğimi çıkartacağım şimdi. Şöyle çaprazlama parmağımı aldıktan sonra arasına batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra ise saymaya başlıyorum. Unutmayınız lütfen 7 ve 7'nin katları, yani 7, 14, 21, 28. Şimdi bu kenara ayırdığım ipi
Her seferinde ilmeğimin yanına şöyle üstten atıyorum ve bu ipi, parmağımdan gelen ipi her iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani bunu tığa attığımda tığımda 2 ilmek varmış gibi düşünün. İçinden geçiriyorum. 2 3 pardon, kaçırmadan ipimi 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10'da durayım, devam edeceğim, ben sayıyı unutmamak için 10'da durdum. Burada ben 259 bu şekilde zemin hazırlayarak kendi parçamı başladım. Yani 259 7'nin katıdır. 259 7'ye böldüğümde 37 sayısı çıkıyor 7'nin katı olarak. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım sizlere. Şimdi de devam ediyorum küçük parçamı hazırlamaya. 11 12 13 14 42 tane sık iğne örerek başladım. Yani 6 boşluğa tekabül edecek. Nasıl? 42'yi 7'ye böleceğim. 6 kere 7 42. 6 boşluk üzerinde göstereceğim. Şimdi burada yapmam gereken şey, bunu böyle birazdan döndüreceğim ama döndürmeden evvel şöyle bakın. Düzgünce tutmam gerekiyor. Yani aynı yönü belirleyeceğim. Şimdi şu ipi alta aldım. Şu V'leri üste aldım. Bakın, üste alarak düzgün bir şekilde aynı yöne bakarken V'lerimi hiç dönmesine müsaade etmeden tutuyorum. Tutuyorum ve getirip ilkinin, buradakinin yanına içinden kaydırarak geçeceğim. İlkine batıyorum hemen. İlkim şurası. Battıktan sonra içinden ilmeğimi geçireceğim. Kaydırarak. Bunun buradan da geçireceğim. Ve ben burada bir yuvarlağımı oluşturmuş oldum. Buradaki en önemli detay, dediğim gibi, döndürmeden dikkatli bir şekilde hepsinin aynı yöne baktığını emin olarak tersini düzünü bozmadan, hatta örerken de bunu elimle kontrol ediyorum her seferinde. Yani eğer bunu kontrol etmezsem ne olur? Şöyle bir şey olur. Sonuna geldiğimde trabzanlarım aynı yöne düz bir şekilde bakmaz ve altta bir çapraşık yamukluk olur. Buradaki detay, bunu buradan kontrol ederek hep aynı yere batarak ilerliyor olacağım. Yani birini buradan batıp burada gelip döndürüp buradan batarsam bozmuş olurum. Şimdi artık modeli kurmaya başlayalım. Ben bulunduğum noktada yükseliyorum. Zincir çekmek yerine siz burada benim bu yapacağım işlem yerine 3 tane zincir çekerek de ilk bacağı örebilirsiniz. Ben yine yalancı trabzanımla bulunduğum noktada yükseliyorum. Sonrasında bu ilmeği şöyle döndürüp tığımın üstüne alıyorum ve içinde bulunduğum, bakın, şu sık iğnenin şöylecene dibine batmıyorum. Arkadaki V'nin şu teklisine batıyorum. Hep böyle ilerleyeceğim zaten. Tekliye batıp ilmeğimi çıkardım. Bu gelen ipi önce ilk ilmeğin içinden, sonra bunun ardından geçirdikten sonra ilk yalancı bacağımı örmüş oldum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen yanındaki, bakın, sık iğnenin ardına batıyorum ve ikinci bacağımı örüyorum. Sonrasında 1 2 3 4 ve 5 zincir çekip alttan
1, 2, 3, 4, 5'i atlıyorum. Bakın alttan 1, 2, 3, 4, 5'i atlıyorum. Altıncının yine arkadaki ilmeğinden batıp bir ikili trabzan. Bakın buraya geldim, yine yanındakine şöyle batmıyorum. Şu arkasındakine batıyorum sadece. Ve hemen 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5'i atlıyorum. Böyle batmadan arkasındakine batarak ikili trabzanımın ilkini, daha sonra da yanına hemen ikincisini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bakın döndürmüyorum. Bunu döndürdüğüm an bozarım. Battığım yere her zaman dikkat etmem lazım. Düzgünü bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Döndürdüğüm an sona geldiğimde yamulmuş olacak zeminim. İki, 3, 4, 5. Yine düzgün tuttuğuma emin oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5'e atlıyorum. Hemen altıncının bu şekilde sona kadar devam edelim. Tam da sona yaklaştım. Parçam küçük olduğu için tabii ki bakın burada son ikinci trabzanımı örüyorum. Eğer 7 ve 7'nin katları şeklinde yaptımsa sona geldiğimde zaten bu iki dolgu arasında 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 zincirim kalmış olacak. Ve ben burada ve bakın altım hiçbir şekilde dönmedi. Düzgün ilerlediğim için, kontrollü ilerlediğim için 5 zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzana kaydırarak, şimdi pardon ip almadım, kaydırarak geliyorum ya, bakın şimdi burası biraz ilk kısmı hep biraz zorlayacak. Burada zorlananlar benim gösterdiğim işlemi yapmadan düz de örüp geçebilirler. Kaydırarak geldim. Şimdi benim arkada batacağım nokta şu olacak, bakınız. Bilmiyorum oradan ne kadar detaylı gözüküyor ama arkada batacağım nokta ilmeğin arka kısmı, yani şu olacak. Bu kısım her zaman bir tık zorlayacak örerken. Onun için diyorum ya, burada zincir çekip hop yükselip kayabilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım? İlmeğimi uzattım. Tığımın üstüne aldım. Burada çok zorlandığımda batmakta, daha ince bir tığla da arkaya batabiliyorum. Şimdi batacağım noktayı göstereyim size. Şu arkadaki gene ilmek battım. İlmeğimi çıkardım. Önce onun içinden, sonra buradakinin ardından geldim. Ve ilkini ördüm. Buradan sonrası kolay. Hep ilklerde bir tık benim gibi işlem yapan zorlanacak. Bakın burada da bu trabzanın şöyle tepesine değil arkasındakine batıyorum. 2 tane ikili trabzanımı tamamlamış oldum ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Hemen geldim. Burada yine böyle değil, böyle. Buradaki en önemli detay aslında bu. Artık bundan sonra farklı hiçbir, kurduktan sonra, ilk zemini oturttuktan sonra hiçbir zorluğu yok modelimizin. Bu şekilde ilerleyecek. Arada hep 5 zincir. Ve trabzanların üstüne birer ikili trabzan. Sonuna geldim.
Şimdi burada ilk ördüğüm, bu da son ördüğüm. Hemen 5 zincirle ikisini birbirine birleştiriyorum. Kaydırarak. Batacağım şey de şurası aslında. Şu arkadaki olacak birazdan. İlk önce kaydırarak geliyorum. Sonra yükseliyorum. Bir kere daha burayı birlikte yapalım. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Ve şimdi arkadaki o arka ilmeği bulma mücadelemi veriyorum. Yanıma ince tığ almamışım. Kolay olurdu. İçinden ilmeğimi çıkartıp önce bu ilmeğimin içinden, daha sonra diğerinin ardından geçiriyorum. Birinin içinden, birinin arkasından. Ve aynı göstermiş olduğum mantıkla dilediğimiz uzunluğa kadar modelimizi kurabiliriz. Benim orijinalimde, şimdi tekrar hatırlatmak isterim, kendime ördüğüm parçayı ben 259 zincir ile başladım. 259 zincirimi 7'ye böldüğümde 37 tane, pardon, 280 sık iğne ile başladım. Kendime orijinalime 280 sık iğne ile başladım. Ve bu benim, bu arada videonun ortasında sayıyı değiştirmiş belki olacağım ama çünkü videoyu sizinle birlikte, sizinle birlikte örerek çekiyorum. Enini genişlettim. Başta demiştim, birkaç kere tekrarlamış olabilirim. 259 zincirle başladım diye. Hayır efendim, onu değiştirdim. 280 zincir ile başladım. Sık iğne diyelim ona. 280 sık iğne. Bu 40 boşluğa karşılık geldi. Bu 40 boşluğu nasıl yerleştirdiğimi önce şu küçük parçadan, biliyorsunuz bu küçük parçamızda bizim 6 tane boşluğumuz oldu. Bu 6 tane boşluğumun birer tane boşluğunu kol altına veriyorum. 2 önde 2 arka bırakıyorum. Şimdi burada ne yaptım? Tekrar altını çizerek söylüyorum. 280 sık iğne ördüm. Bu da 40 boşluğa karşılık geldi. Bu 40 boşluğumun 2 boşluğunu, bakınız 2 adetini, bir buradaki kol altına, bir de buradaki kol altına verdim. Daha sonra geriye kalan 2 boşluğu 40'tan çıkarttım, 38 boşluk oldu. Bu 38 tane boşluğun 19 tanesini öne, 19 tanesini ise arkaya yerleştirdim. Yani şöyle katladığımda 19 tane boşluk önümde, 19 tane boşluk arkada, biri burada kol altında, bir diğeri ise burada kol altında, toplamda 40 boşluk. Şimdi buradan itibaren buraya kadar şu göstermiş olduğum teknikle, mantıkla bir bütün olarak öreceksiniz ve hemen beden büyütme burada devreye giriyor. Benim altta 280 sık iğne ördüğüm noktada siz artık 280'in üzerine 7'şer tane sık iğne ekleyerek 7 yalnız 287, 294, 221 gibi büyütebilirsiniz. Unutmayınız, 7'nin katları çok önemli modeli tam oturtabilmek adına. Küçültmek isteyenler ise 280'den 7 çıkartacak. 273 tekrar 7 çıkartacak. İşte 266 gibi. Bu şekilde model dibinde çektiğimiz sık iğne tarafında dilediğiniz kadar uzuyor, genişliyor eni. Boyunu ise ben 25 boşluk ile oluşturdum. 25 boşluğum 20 kol altından itibaren 28 santime denk geldi ki kendini bir miktar açma, bırakma ihtimali olan bir parça olacak. Benim için yeterli ölçüdür. Şimdi kendi sayılarım üstünden ilerlerken siz de böyle kol altına, belki sizin sayınız tam olarak 40 gibi ikiye bölünen bir sayı değildir. Koltuk altlarına birer tane boşluk bıraktığınızda ön ya da arkanın bir kutucuğu enlemesine fazla olabilir. Bu durumda o fazla olan kutucuğu ön tarafa alıp göğüs payı olarak düşünebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi artık önü ve arkayı ayrı ayrı öreceğim.
burada kol altındaki boşluğumu bıraktım. Tam olarak tepesine geldiğim trabzandan itibaren bir de alta göre farklı olarak, şimdi altı hep önden ördüm. Şimdi burada bir ön bir arka olacak. Yani modelin üst tarafı bir tık daha farklı örümü olacak. İlk sıraya hemen başlıyorum. Bunu da böyle 18-20 santim arası kol evinin olduğu alana geçtim. İlk olarak arkayı ya da önü fark etmez. Önle arkayı çünkü eşit öreceğim. 18-20 santim olarak düşünüyorum örmeyi. Kaç boşluğa da denk geldiğini videonun hani o kısmına geldiğimde daha rahat sayı vereceğim sizlere. Şimdi bu kısımla bu kısmın artık ön ya da arka fark etmez. Şu tek tarafını ayrı örüyorum. Kol evi oluşacak çünkü böylelikle. Yükseldim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen aynı göstermiş olduğum mantıkla yine bakınız. Şimdi şu arkası benim batacağım. Şurası benim batacağım nokta, onu da belirliyorum. Şurası. Yükseldim. Zincir çekenler için bu detay çok da önemli değil. Bunu hatırlatayım tekrardan. Ben ısrarla bu kalın tığla örmeye devam ediyorum. Alsam halbuki ince tığımı çok rahat batacağım. Neyse yine becerdim. Ay yok, becerememişim. Hemen ince tığımı alıp geliyorum. Tabii ince tığımı sadece burada hani şu aşamada kullanıyorum. Sonra hemen değiştireceğim o batma olayında daha rahat batabilmek adına. Yoksa kalın tığımla devam ediyorum tabii ki. İnce tığla çok rahat batılıyor ama ipim de çok katlı olduğu için. Şimdi şurada bunun içinden tekrar göstereyim. Bunun ardından bakın. Hiç içine bunun içinden geçiriyorum ya ilmeğimi. Şurada tığımı değiştireyim yoksa zorlayacak beni. Katlarını toparlamam. Şimdi bunun içinden geçti. Bakın içinden geçti. Bunun şöylecene ardından geçti. Bir. Yine trabzanlarımın arka dişlerine batarak örmeye devam ediyorum. Arada 5 zincirim var. Geldim buraya, ardına battım. Tekrardan bunun da arkasındakine battım. Hep 5 zincirimi çekerek bu sıranın sonuna kadar ilerleyeyim. Buraya kadar hep gösterdiğim gibi. Şimdi bir süre çıktığımda bir tık farklılık olacak. Onu da göstereceğim. Beş. İlk sırasını bir tarafın tamamlamış oldum. Kol altı için ayırdığım ilmek belirleyici olan kısım kol altında kalacak. Orayı buraya geldim artık diğer taraftan döndürüp örmeye başlayacağım. Burada hep ne yapıyordum? Arkada kalan ilmeğe batıyordum. Şimdi önde örerken hep böyle, arkadan örerken ise şimdi döndürdüğümde nasıl dönüyorum onu da göstereyim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Arkaya değil de artık bakın bulunduğum ilmeğin üstündeyim. Tığımın üstüne ilmek almadım, pardon, almayacağım burada. Bana bakan iç kısımdaki ilmekten bir sık iğne ördüm. Daha sonra solda kalana battım. İlmeğin bu taraftakine ve ilmek çıkartıp yine birlikte ördüm. Yalancı trabzanımı yanlarda yükselirken bu şekilde çalışıyorum. Daha sonra yine içte kalan ilmeğe batıyorum. Bana bakana, dışta değil. 1,
2, 3, 4, 5. Ara zincirim yine aynı. Bakın yine içte kalan bana bakana. Yani sadece arkadan ördüğümde böyle, önden ördüğümde öyle ki, çünkü önü çevirdiğimde şu görüntüyü bozmamak adına. Eğer buna batıyor olsam görüntü tamamen değişir. Şimdi hiç değişmeden devam edeceğim. Bir öyle bir böyle örüyor olacağım yani. Bakın 5 zincirimi hemen çekiyorum. Ve içteki ilmeğe battım. İlk trabzanım, hemen yanına yine içteki ilmeğe battım. İkinci trabzanım. Böyle devam ederek önü ve arkayı aynı şekilde, önü de aynı şekilde öreceğim. Her iki tarafı da aynı şekilde öreceğim. Sadece omuza doğru yaklaştığımda orada minik bir detayımız olacak. Bunu tahminen böyle ikinci boşluk sırasına geçmiş olduk. Tahminim 16 boşluk ya da 16-17 boşluk sırasıyla bu kol evini oluştururum diye düşünüyorum. Bu mantıkla devam edeyim. Netlediğimde zaten diğer tarafı da bitirdiğimde omuzları birleştirirken sizlere oradaki detayları da gösteriyor olacağım. Önü ve arkayı aynı mantıkla bu şekilde devam edelim. Tekrardan hatırlatıyorum. Bir tarafın ön tarafı örerken altta bütün de ördüğümüz gibi ilmeği şöyle bakalım göstereyim. Bu ön tarafımızken dışta kalan, arkada kalan yüzüne batıyorum. Arkadan örerken ise şu anda tam da oradayız. 5. zincirimi de çekeyim. İçeride kalana, bana bakana batıyorum. Böylelikle de modelin görüntüsünü bozmadan devam ediyor olacağım. Kol ayrımından itibaren yukarı doğru 15 tane boşlukla bluzumu tamamlamaya karar verdim. Yani 15 tane boşluk benim için ideal olacak. Bundan ötürü de 14. sıraya geldiğimde her iki tarafta da durdum. Çünkü 15. sıralarını birlikte örelim istedim. Bir tarafınkini tamamen örüp ipini kopartırken diğer tarafınkinde ise ön taraf ya da arka tarafla birleşiyor olacağız. Ama bundan önce yakada da minik bir oyuk oluşturmak istiyorum. Bunun için de yaka boşluğu için 1, 2, 3, 4, 5 bir taraftan sayıyorum. 5 de bir taraftan 1, 2, 3, 4, 5. Ortada da 9 tane, yani 5 burada, 5 burada, 10, 9 da burada, 19. Biliyorsunuz 19 artı 19 38'di. Yanlardan birer boşluk bırakmıştık. 40'a o şekilde ayırmıştık. Şimdi burası benim yaka için bıraktığım boşluk. Hemen bu taraftaki işlemimi yapmaya başlıyorum. Şuranı çıkartayım. Nasıl yol aldığımı da göstereyim orada. Burada aynı ayırma yaptığım yere kadar aynı tekniği kullanarak örmeye devam ediyorum. Yani arkada bir zincir çekip dönüyorum ve bulunduğum noktaya, şimdi önden ördüğüm için ön tarafına batıyorum. Pardon, arka tarafına batıyorum ilmeğin ve ilk trabzanımı göstermiş olduğum yalancı trabzanla başlıyorum. Bu ilki ördükten sonra hemen yanına ikinciyi örüyorum. Daha sonra ise 5 tane zincirimi çekip aynı mantıkla devam ediyorum. Dışarıda kalan dişe batıp bir ikili trabzan, yine aynı şekilde dışta kalan dişe batıp bir ikili trabzan. 1,
2, 3, 4, 5. Ayırdığım yere kadar aynı mantıkla devam edelim. Ayrıca bu ilmek belirleyiciyi koyduğum yere geldiğimde de o boşluğa da batıp, bakın şimdi şuradaki boşluğa da hemen batıyorum ama şimdi 5 tane zincirimizi çekelim yine. 4, 5 zincirimi çektim. Şimdi şu kısmı, yaka kısmına geliyorum. Hemen oraya onu çıkartayım ilk önce. Batıp tepesine batıyorum. Şöyle arkadan, yani iç yüzündekine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Yine iç yüzüne batıyorum. Sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İç yüzüne batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. İçine batıp sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yandakine geldim. İçine batıp iç ilmeğe sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine iç hemen batacağım. Sık iğnemi öreceğim. Aradaki 5 zincirim aynı çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer ayırdığım yere kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Buraya yaklaştığımda buradaki ilmek belirleyicimi yine çıkartıyorum ve hemen aynı noktaya, çıkarttığım noktaya yine sık iğnelerimi örüyorum son kez bu tarafta. Ve tekrardan 3, 4, 5 zincirimi çektim. Artık ikili trabzanlarımı örüyorum. 1, ikincisi, göstermiş olduğum şekilde devam edelim. Arada yine 5 zincirle. Sonuna kadar. Sonuna geldim bu sıranın. Sonuncu 2 tane ikili trabzanımı da örüp bu tarafı tamamlamış olacağım. Şöyle güzelce de bir kilitleyelim hemen. Sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Bir taraflı işimizi tamamlamış oldum. Şöyle kaldırayım, şöyle de göstereyim. Bu tarafla işimizi tamamlamış oldum. Şurada minik bir kesme gibi de yaptık. Hemen öbür tarafı çeviriyorum ve bu tarafı örerken de aynı zamanda üst tarafla birleşip formu da vermiş olacağız. Bunun için şurada yine aynı şekilde ilmeğimi örüp döneceğim ama tek farkla artık arka tarafla birleşiyor olacağız. İlk trabzanımı yine iç tarafa batarak bu şekilde örüyorum. Başta ilk trabzanla bir birleşelim. Şöyle tığdan çıktım. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şu şekilde bakın. Batıyorum ve ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra buraya gelip yine içe batıp diğer ikili trabzanımı yapacağım. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tığdan çıkıyorum. Karşıdaki 5 zincirli boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve
tığımın üstüne ipimi alıp buraya geliyorum ve hemen şurayı kaçırmışım. 5 tane, pardon, 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 5 zinciri tamamlamış oldum. Yalnız hemen bunu hatırlatmam gerekiyor ki burada yine 5 5 9'u ayırıyorum. Yani 5 boşluk buraya. 1 2 3 4 5 boşluğun bittiği yere takayım. Nereye kadar birleşmeye devam edeceğimi göreyim böylelikle. Buradan da sayalım. 1 2 3 4 5. 5. boşluğun bittiği yere ilmek belirleyicimi taktım. Yaka boşluğum burası. Yani buraya kadar karşılıklı birleştireceğim. Buradan itibaren artık yakayı oluşturuyor olacağım. Şurası benim son birleşeceğim nokta olacak karşıyla. Aynı şekilde bu ayırdığım nokta da öyle. Böylelikle de yakayı oluşturmuş olacağız. Şimdi trabzanımı ördüm. Hemen yine burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Karşıda 5 zincir olan yere batıp çıkarttıktan sonra 2 zincir daha çekip buraya geliyorum. İç tarafına batıp 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tığdan çıkıyorum ve karşısındaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp 2 zincirle buradaki trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Bu şekilde birleşmeye devam edelim. Şöyle göstereyim. İlmek belirleyiciyi taktığım yere geldiğimde ise artık bunu buradan çıkartıyorum ve hemen yaka kısmını örmeye başlıyorum. Yaka kısmını daha kapalı örmek isteyenler tabii ki burayı daha da böyle buraya kadar birleştirebilirler. Öyle düşünün. Şimdi ben buraya geldim. Diğer sarı olan kısma kadar aynı burada yaptığım gibi örmeye devam edeceğim. Şimdi 2 zincirle bir döneyim hele. 3 ile çıkmıştım arkaya. 2 ile dönüyorum. Buradaki sık iğnenin, pardon, trabzanın tepesine gelip arkadan batıp sık iğnemi örüyorum. 5 zincir. Arkaya batıyorum. Biraz evvel diğer tarafında yaptığım işlemin aynısını uygulayacağım. Şöyle şuraya kadar devam edeyim. Burada da buraya kadar ördüm. Şimdi bunu çıkarttıktan sonra oraya da son sık iğneleri yapıyorum. Ve 3 zincirimi çekip hemen karşılığını buluyorum. Neresi orası? Burada sık iğnenin bittiği nokta. Buradan birleşmeye başlayacağım. Şöyle arkadan alıp 2 zincirimi çekiyorum. Daha sonra buradaki trabzanın tepesine geliyorum ve ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Arkadaki ilmeğe batarak. Hemen yanına da bir tane daha. Daha sonra 3 zincir. Karşısındaki boşluğu buluyorum. Şöyle. İçinden geçirip 2 zincir. Tekrardan bunun tepesine batıp içten aynı mantıkla sonuna kadar birleştirmeye devam edelim.
pardon, burada 3 zinciri çekip gelmem gerekiyor. 2 çekmişim. 3'ü çektim. 2 ile dönüyorum. Burada sona yaklaştım. En sonundayım. Birlikte bitirelim istedim. Hemen son 2 tane ikili trabzanımın yine arkadan 2 tane ikili trabzan örüyorum. İç kısımlarına batarak sonuncuyu ördükten sonra tığımdan çıkıyorum. Burada sondaki trabzanın yine tepesine batıp ilmeği içinden çıkartıyorum. Ve burayı kilitledikten sonra bluzumuzun formunu vermiş olduk. Burayı iyicene sağlamlayıp gizlerim iplerimi de. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakınız, yaka kısmını böylelikle oluşturmuş olduk. Şimdi kol evimize kolu çalışacağız. Ben bir tarafın kolunu yapıp geliyorum. Diğer tarafı birlikte örelim. Yazlık kazağımın kolunun birini tamamladım. Yine aynı şekilde modelimi kurdum ama bu defa düzden ördüğüm için sadece alt kısmı gibi ördüm. Kol altına kadarki kısım gibi. Yani üstte altla uyum sağlaması için her sırada biraz tekniği farklı kullanmıştım ama alt ve kolda farklı kullandım. Bu arada buhar tuttuğumuzda hem açma yapacak hem de model tam anlamıyla yerine oturacak. Bunu da hatırlatmak isterim. Buhar tutabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Şimdi hemen kolun yapımına birlikte başlayalım. Nasıl başladığımı göstereyim. En önemli detay, başlarken şimdi buraya yine ilk sırada boşluklarımı kuracağım. İlk sırada kurduğum boşluk sayısıyla, yani burada ilk koldaki boşluk sayısıyla buraya kurduğumun birebir aynı olması lazım. 16 tane yuva ile başladım. Yani şöyle boşluklarla başladım. Şimdi kol altını önüme aldığımda şöyle bir kısım görüyoruz. İlk olarak başlarken buraya 2 tane ikili trabzan, 5 zincir, 2 tane ikili trabzan da buraya örerek örümüne başlıyorum. İlmeğimi çıkartayım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımın üstüne de ipimi aldım. Bu göstermiş olduğum yerin tepesine batıp 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şu ipi de öne alarak gizleyeyim. Beş tane zincir çekiyorum. Yine tığımın üstüne ipimi alıyorum. Şuraya da batıp 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yeniden 5 tane ikili zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, tamam. Ve bunu şuradaki gruplardan biri bu grubu, bu grubu atlayıp şuraya, tam bunun bittiği noktaya 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aynı noktaya batıp ikinciyi de örüyorum. Yeniden 5 tane ikili trabzan. Şimdi bu boşluğu ve bu boşluğu atlayıp buranın tepesine, bu bacaktan gelen tepeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Yeniden 5 tane zincir. Şu kısım atla, bunun bittiği noktaya batıp 2 tane ikili trabzan. Beş tane zincir, bunu atlıyorum, batıp iki tane takıldı arkaya.
Bu atladım. Buraya battım. 1, 2. İlk sırayı bu şekilde başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Bitirdiğimde bunları saydığımda 16 tane olmaları gerekiyor. Sona geldiğimde artık 16. boşluğu örüyor olacağım. Sayımı kontrol ederek sayarak geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada ilk örmüş olduğum trabzanımın tepesine kaydırarak geliyorum. Burada zincir çekmeyi tercih edenler 3 zincir çekerek devam edebilirler. Ben yine yalancı trabzanımı örüyorum ve sadece arka ilmeklere batarak trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bu bir. Şimdi bakın, arka derken şu kısma batıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım, battım arkaya. Yine arka ilmek, yine 5 zincir. Bütün de ördüğümüz mantıkla kolu da tamamlayacağım. Kolu bu şekilde kafesleri 31 sıra olarak öreceğim. 31 sıra ördüğümde eriştiği uzunluk benim için ideal oldu. Siz de üzerinizde deneyerek kolunu istediğiniz boya kadar uzatabilirsiniz. Hemen bakın, aynı mantık. Yine aynı şekilde yukarı çıkacağım. Hiçbir farkı yok. Tamamlayıp geldiğimde ise ne kadar ip kullandığımı, bedeni nasıl büyütebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi kolu gördüğünüzde aşağı doğru üzerimde özellikle şöyle bir açma yapıyor. Bu tamamen sayı arttırma ile ilgili değil, ipin dokusuyla ilgili, onu da belirteyim. Çok hoş duruyor, görüntüsü çok güzel. Daha da arttırmak isteyenler için, aslında daha da İspanyol görüntüsü olsun isteyenler trabzanlarda arttırma yaparak zincirleri çoğaltarak büyütebilirler. En sevdiğimiz kısım finale geldik. Kolu da tamamladıktan sonra. Şöyle bir ördükten sonra, eğer aynı iple ördükse şayet, bir sirkeleyip bir de buhar tutmanızı önereceğim. Ben henüz buhar tutmadım ama şöyle göstereyim size. O kadar muntazam ve düzgün olacak ki eminim. Şöyle bir sirkelemek bile yeterli oldu. Böyle efil 260 gram, 36-38 beden 260 gram, 300 gramla da 40-42'ye, işte 350 çoğaltarak 44 üstüne uygun olacaktır diye öngörüyorum. Benim başta sözünü ettiğim 7'nin katları şeklinde 40 kutucuk halinde ördüğüm bu kısmı siz 7'nin katları şeklinde fazla örerek bir tek alttan fazla örmeye başlayarak çok rahatlıkla büyütebilir. 7'nin katları şeklinde azaltarak da bedenini küçültebilirsiniz. Kol için ise şimdi ben üzerimde de gördüğünüz üzere şu aşağıya doğru biraz daha açık duruyor ama hiçbir arttırma yapmadığım halde modelin duruşu o şekilde oluyor. Daha da açmak isterseniz belli bir kısımdan sonra arada 5 zincir çekiyorduk biliyorsunuz. 5 zinciri 6, birkaç süre sonra 7, 8 yükselterek açabilir. Buradaki trabzan sayılarını da 2'den 3'e çıkartabilirsiniz. Arttırmalar yapabilirsiniz. Daha bol kollar örmek için. Mevsime uygun bir baharlık, hatta yazın serin akşamlarda bile kullanabileceğimiz bir kazak ördük. Umarım hoşunuza gitmiştir. İpleri gönül rahatlığıyla Bilhayal Hobi'den temin edebilirsiniz ya da kendiniz kendi iplerinizle de örebilirsiniz. Eğer sevdinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.